Ben Bahadır Kapır. 2018 yılında dediler ki TRT2 kanalını yeniden açıyoruz. Fakat farklı bir formatla açıyoruz. Değişik bir şey yapacağız. Türkiye'de hiç kullanılmayan bir format yapacağız. Bizim başımıza şöyle komik bir olay geldi. 2019 yılında biz ilk yayına başladığımızda belki görmüşsünüzdür, Hülya Koçyiğit'in Boğaz sahnesi var. Gazetede haberimiz çıktı. Hülya Koçyiğit nerede çekim yapıyor? Boğaz'ın neresi? Onu bize söyleyin, biz de orada çekim yapmak istiyoruz veya orada işte akşam yemeği yemek istiyoruz. İlk önce mesela biz TRT2'de realistik tasarımlarla devam ederken mesela şöyle bir planımız vardı bizim. Herhangi bir green'i paylaşmıyorduk. Resmini işte Instagram'da, Twitter'da veya işte TRT2 green teknolojisini kullanarak çalışıyor demiyorduk. İnsanların feedbacklerini merak ediyorduk. Dedik ki yarısını da real yapalım. Canlıyı burada gidelim, green stüdyomuzu burada gidelim. 7'ye 14 bir stüdyomuz var. Tavan yüksekliğimiz 4,5 metre. Işıkları da sayarsak işte yaklaşık 4 metreye düşüyor. Aslında küçük bir stüdyomuz var. İlk öncelikle programlarımızı, özellikle canlı programlarımızı realde çekmeye başladık. Ondan sonraki programlarımızı yavaş yavaş green'de başladık. Ama şöyle bir şey var. Mesela şu anda pişmanız real stüdyomuz olduğu için. Çünkü green'i büyütemedik. Çünkü tüm işlerimizi green'e aldık. Tüm korkularımız gitti. Green'de daha büyük işler yapabileceğimizi keşfettik. Green'de limitimizin olmadığını keşfettik. Şu andaki stüdyomuzda yaklaşık 8'e 12'lik küçük bir green'imiz var. TRT2 olarak başladık. TRT2 ilk başladığında yaklaşık 7 tane veya 5 tane programımız çekiliyor. Tüm ekip arkadaşlarımız yeni alışıyor. Bizim bir bölümlük bir program çekmemiz bir gün sürüyordu. Ve hani günde bir program veya 2 program çekiyorduk. Şu anda yaklaşık 17 tane programı, 17 farklı sahnede, 17 farklı ışık setup'ında, 17 farklı kamera açısıyla çekebiliyoruz. TRT Çocuğa hizmet vermeye başladık. TRT World, bir dakika siz çok güzel işler yapmaya başladınız dedi. Biz hani seçim dönemlerinde belki sizi kullanabiliriz dedi. TRT Spor, Dünya Kupası oldu. Siz çok güzel AR ve VR işleri yapıyorsunuz dedi. Sizinle çalışmak istiyoruz dedi. Bize geldi. Şu anda TRT 17 program olarak Green'de çalışıyor. Ayrıca TRT'nin de diğer kanallarına hizmet veriyor. Zero image basılı keylediği için key'de de size sonsuz bir yer sağlıyor. Green soft aydınlatması lazım. Biz TRT2'de Green'i neredeyse aydınlatmıyoruz. Sadece ufak bir işte Green'in belli olacağı soft bir aydınlatma. Green üzerindeki gölgeleri alalım diye daha sert ışık kaynakları yapıyoruz. Mesela şöyle diyelim, tasarladığınız sahnenin arka planı mavi. Biz kontür ışık olarak mavi ışık veriyoruz. Böylelikle sahneyle birebir aynı tonajı yakalıyoruz ve zaten bundan dolayı bize şey diyorlar, bunu nerede çektiniz diyorlar. Beraber bir ekip çalışması gerçekleştiriyoruz. İlk sahne tasarlamamız her zaman çok zor oluyor. Bir hafta. Yalnız biz sahneyi tamam dedikten sonra aşağıda sahneyi çekmemiz, sahne için hazırlanmamız 15 dakika. Diğer programların key kalitesine baktık. Hani gerçekten bizim istediğimiz değerleri vermiyor. Çünkü orada şeye özen gösteriyorsunuz. Hani keylemeyi nasıl mükemmel hale getirebilirim? İşte saç detaylarından nasıl kayıp yapmadan keyleyebilirim? İşte beyazı nasıl yansıtmadan keyleyebilirim? Reality'de bunu düşünmüyorsunuz. Ben zaten key'i hali hazırda yapacağım. Bu sefer öndeki aktörü nasıl sanatsal aydınlatabilirim diye düşünüyorsunuz. Reality'nin içinde, daha doğrusu işte bu reality ekosisteminin içinde color notları var. Siz normal aktörü de işte nasıl diyelim color grading'e sokup istediğiniz efekti, istediğiniz tonajı verebiliyorsunuz. Bir ekstrası daha var. Bu color nodunu işte son çıkıştan, output'tan değil de reality'den önce alırsanız, bu mesela ekosistemde şey dedik ya, Unreal'da sahneler yapılıyor. Mesela Unreal'da beğenmediğiniz bir parlaklık var. Unreal'da beğenmediğiniz bir yansıma var. Unreal'da beğenmediğiniz sahnede bir ışık değeri var. O color nodunu oraya soktuğunuz zaman Unreal'a tekrardan geri gitmenize gerek yok. Program kendi içinde sahneyi de mesela color grading'de sokuyor. Yani mesela reality sınırsız. Bunu ilk başta kurduğumuzda da şey de söylemiştik. İşte arkadaşlar bize güzel bir destek verdi. Çünkü bu programı kimse bilmiyor. Zero sağ olsun hani gelip gösteriyor böyle kurulacak. Biz onlara şey diyorduk. Neden böyle yap? Onlar bize şey diyordu. Bakın belli notlar var ama bu notları neyle nasıl bağlayacağınız, nereden hangi ajadan işte görüntü alıp görüntüyü nasıl işleyeceğiniz size kalmış. Reality'nin hani kendinizi sınırlandırmayın. Daha doğrusu eski broadcast mantığıyla bu böyle olacak, bunun başka bir yöntemi yok diye bir yöntemi yok. Burada sınır sizsiniz demişlerdi. Mesela biz onu şöyle gerçekleştirdik. Clean Plate öğrendik. İşte dediler ki Reality Key image bazlı keyliyor ve bunu keylemeniz yapabilmeniz için, düzgün yapabilmeniz için
İlk öncelikle kaba tabirle resim çekmeniz lazım ki sisteme tanıtın. Bak bunu yeşili tanıyacak sizde. Ama şöyle bir sıkıntımız var. İşte TRT2 olarak biz şimdi sürekli çekime başladık. 15 dakikada bir programlar değişiyor. İşte masayı değiştiriyoruz, yeni bir sahneye geçiyoruz. Bir saat çekiyoruz, masayı değiştiriyoruz, yeni bir sahneye çekiyoruz. Esmer, sarışın, beyaz tenli insanlar geliyor ve kamera diyaframlarımız değişiyor. Kamera diyaframlarımız değişince de arkadaki yeşilin tonajları değişiyor. Her seferinde de clean plate almak lazım. Dedi ki her seferinde clean plate almayalım. En yüksek diyafram nedir? 8 diyaframda bir clean plate resmini çekelim. 2.8'de bir clean plate resmini çekelim. 4'te bir clean plate resmini çekelim. Tüm resimleri tanıtalım. Tüm tonajları tanıtalım sisteme. Öyle ekleyelim dedik. Yaptık. Ve yaklaşık 2 senedir clean plate almıyoruz. Zero'daki arkadaşlara söyledik. Hani ikili ilişkiler, off the record olarak söyledik. Bak biz böyle bir şey yaptık, olabilir mi falan dedik. Abi dedi sonuç alıyorsanız neden olmasın?